Evet, merhabalar. Bugün Honda'nın 2005 yılı için ülkemizde satışa sunacağı 3 farklı modeli sizler için yan yana getirerek incelemeye çalışacağız. Öncelikle Hornet, CBR ve NX 500 gelen 3 farklı model arasında. 3 farklı modelin özet geçecek olursak motoru, bloğu tümünde aynı. Yani motor güçleri 500 cc olarak görünse de aslında 471 cc. 47,5 beygir, 35 kW en büyük A2'ye gelecek olan sebep bu. 35 kW olmasından dolayı da A2 ehliyetle sürülebiliyor bu araçlar. Alt ileri sadece sele yükseklikleri farklı, aks mesafeleri farklı, ıslak ağırlıkları ve sadece yakıt tankı NX 500'ün 0.4 litre daha büyük. Özellikleri, teknik özellikleri bu şekilde ama biz kağıt üzerinde olmayan diğer özelliklerine sizlerle beraber bakalım. Hornet ve CBR'ı özellikle yan yana koydum. Bunun sebebi nedir? Makineler tamamen aynı. Nasıl aynı? Grenaj hariç. Yani kafadaki tasarım şu şekilde göstereyim. Yakıt depoları, koltukları, grenajları, motor bloğu zaten aynı. Taşıyıcı şasisi aynı. Egzoz, lastik çapları, frenler, fren diskleri her şey aynı arkadaşlar. Kuyruk tasarımı, plaka tutucu, sinyaller, egzoz, ayak basamak yerleri her şeyi birebir aynı. Farklı olan şey ise gidonları ve kafa tasarımı. Diğerinde aynalar gidona bağlı. Gidonun şekli ve ekranın şekli, far tasarımı daha farklıyken CBR'da bu kafa tasarımından dolayı aynalar grenaja monte edilmiş. Sadece tek farkı bu. Ama bu farka ilave olarak bunlarda ufak bir yazılım farkı da var. Ona ilave olarak görmüş olduğunuz gibi radyatöründe biraz farklılık var. Radyatör farkına ilave olarak motorların içerisindeki kullanılan enjektör diye bildiğiniz bunun ateşleme, püskürtme oranı daha farklı. Radyatördeki değişikliği gördük. Yazılım farkının olduğundan bahsettim. Burada kullanılan kütükler, gidonda kullanılan tüm malzemeler aynı. Süspansiyonları aynı. Showa'nın SFF BP diye adlandırdığı koltukları da yine aynı şekilde. Kuyruk kıç tasarım aynı. Lastikleri, lastik çapları, lastik markaları aynı. Burada en büyük fark NX 500'de. Bu motor da aslında motor blok ve taşıyıcı olarak aynı. Buradaki üst kısım, kuyruğu taşıyan şasi kısmı farklı. Yerden yüksekliği farklı. Lastik çapı ve jant çapı farklı. Bir de en büyük fark görmüş olduğunuz gibi süspansiyonların yükseklik mesafesi. Onun Adventure ADV tarzından dolayı süspansiyonları daha yüksek, lastik çapı daha büyük. Ama CBR ve Hornet'te daha kısa mesafede kullanılan bir süspansiyon var. Bununla beraber 3 motorunda disk çapı ve frenleri, fren kaliperleri, pistonları, kullandığı balatalar aynı. Burada yine ekranların aynı olduğunu söylemiştim. Şuradan ekran yapısını size göstereyim. Özellikle NX 500'den bahsedeceğim. Çok fazla ekstra opsiyon beraber tercih edebileceğiniz bir motor. Menü geçişlerini buradan yapıyorsunuz. Joystick kullanılmış. Sağa sola, yukarı aşağı ve orta klik. Bunda kullanımı bu şekilde. Buradan gördüğünüz gibi ayarları, menzilini, kilometresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Traction çok güzel konumlanmış. Açması ve kapaması basılı tuttuğunuzda bakın kapandı. Tekrar basılı tuttuğunuzda devreye girdi. Ekranı
basit, kullanışlı. Sadece diğer bilgiler biraz ufak ve bunda üzerinde güneş koruyucusu olsa da yine aynı şekilde CBR'da olsa da Hornet'te olmaması biraz hem ekranın dış etkenlerden dolayı hem de sürücünün güneşte ve yağmurlu havalarda ekranı daha zor görmesine sebep oluyor. Jantlar da aynı olarak kullanılmış. Sadece dediğim gibi NX'in ön jant çapı daha büyük. NX'in selesi daha farklı ama Hornet ve CBR'ın yine seleleri aynı. Bunun da şimdi soracak olursanız tüm ürünlerin çarkları da aynı. Çark ve zincirleri. Zaten çarkı da farklı olmuş olsaydı muhtemelen tork ve top speed'inde de farklılık olacaktı. Şu anda da var top speed farkı. Neden dolayı var? Bahsettiğim gibi ağırlıklar, rüzgar aerodinamisi, biraz yazılımlardaki farklılıklar. Çünkü amacına uygun onun adventure tarzdaki kullanımıyla bir racing yol sürüşünün aynı değil. Karakteristik ve aerodinami olarak da bu da hesaba katılarak arasında da birkaç kilo ağırlık farkını da göze alacak olursak bu şekilde bir top speedlerinde farklılıklar var. Şimdi motorları 360 derece görelim. Şu tasarım ve far kafa NX'te de çok benzer olarak kullanılmış yani. Farları aynı. Oldu da far değişimi kaza yapacak olursanız bu farla o far aslında aynı. Sadece çerçevenin dış kısımları farklı. Bunda daha uzun kullanılmış. Hornet'te daha kısa kullanılmış durumda. Çünkü kafa burada bitiyor sinyalle beraber ama NX'te granaj devam ediyor depoya kadar. Şimdi bu NX biraz farklı bir NX. Nasıl bir farkı var? Bunda ekstralar var. Yani görmüş olduğunuz koruma demiri ekstra. El rüzgar tutucusu ekstra. Füme cam ekstra. Bununla beraber arka çanta demiri ve arka çantası ekstra. El rüzgar tutucuları var ekstra. Burada görmüş olduğunuz depo pedi var orijinal ekstra. Aynı şekilde yan granajında granaj koruma pedleri var ekstra. Yine bu motorda olmayıp ekstraya giren şu motorda olan sis farları da var. Yine bunlar ekstra. Bir ekstrası daha var. Siz orijinal alacak olduğunuzda bu görmüş olduğunuz çakmaklık soketi olmuyor olacak. Ama bunu da ekstra olarak satın alabiliyorsunuz. Burayı soracak olanlar için de bazı Avrupa modellerinde yine ekstra USB portu orada bulunuyor. Bu da bu motor için ekstraya girenlerden bazıları. Şimdi aynaları, evet görüş açıları güzel, geniş ama aynaları da aynı arkadaşlar. Sadece NX 500 ve Hornet'in aynalarının gidon bağlantı kısımları aynı. CBR'da aynı olsa da bağlantı noktası farklı. Benim hoşuma gitmeyen diyeyim, biraz da eleştirelim. Malumunuz bazıları sürekli övüyor bu makineleri. Yani biz de övmüyoruz ama gömmeyelim, olanı söyleyelim. Görmüş olduğunuz gibi ayarlanabilir ön fren maneti var. Aynı şekilde Hornet'te de var. Bu NC'de de, NX'te de var. Ama aynı ayrı debriyajda göremiyoruz. Yani ben isterdim ki debriyajda da ayarlanabilir debriyaj maneti olsun. Burada yok. Çünkü bazılarının eli kısa, küçük. Yani bunu geçenlerde 1.63 boyunda bir hanımefendi kullanmıştı. İzlemiştim. Yani sadece erkekler kullanmıyor. Sadece uzun boylular değil. Evet benim elim belki yetiyor. Bu eldivenle de kullanıldığını baz alacak olduğunuz zaman küçük elliler bunu böyle kullanmakta zorlanabilir. En azından manetin şu şekilde olması için ayarlanabilir olmasını beklerdim. Görmüş olduğunuz gibi koruma takozları yine bu motor için ekstra. Kuyruklarında görmüş olduğunuz gibi plaka tutucuları Hornet ve CBR'ın aynı iken NX'de bu kuyruk farkı var ama stop lambaları yine aynı kullanılmış her 3 makinede de. Gördüğünüz gibi 4 farklı led'in kullanıldığı bir stop var. Kuyruk kıç kısımları da Hornet ve CBR'ın birebir aynı. Yani burada yine çanta takılabilecek bağlantı noktaları bırakılması güzel. Plaka aydınlatmaları iyi.
Lastik basınç sensörleri maalesef yok. Olsa çok iyi olurdu. Özellikle NX için arazide lastiğinizin basıncını görebilmeniz, artçınızla beraber, ağırlığınızla beraber lastik basıncını görmek gayet güzel olurdu. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Telefon bağlantısı var görünüyor ama bağlanıp bağlanmadığı konusunda henüz test edemedik. Muhtemelen aktivasyonun da yapılıyor olması gerekebilir. Vites atma noktasını ayarlayabiliyorsunuz. Ekrandaki parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Burada Türkçe olması çok güzel. Bluetooth eşleşmesini dediğim gibi henüz yapamadık. Burada da servis bilgilerini ve sistem güncellemesi ile ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Periyodik bakım aralıklarına buraya girip sistemden direkt hangi aralıkta geldiğinde geleceğinizi zaten size ekranda Uyarı. şu kısımda uyarı veriyor ama ve lakin burada zaten ilk 1000 kilometre bakımı dediğimiz için 1000 kilometre bakımına geldiğinde servis onun yağ değişimini, her şeyini ayarlıyor. Sonraki süreci sizin burada bir ayarlamanıza gerek kalmadan servis onların bakımını yapıyor ve bu kısımda uyarı veriyor. Yani rodaja gelinmesi muhakkak şart budur. Aynen. Şimdi Bluetooth kısmına bağlandığımız zaman da şu kısımda ekran açılıyor. Apple Store'dan ya da Google'dan Honda Road Science programını indirip şu kısımda navigasyon sadece şu gördüğünüz gelen kısımda aramalar ve SMS gelen aramalar, bildirimleri, mesajlar ve müzik kısmına telefonunuza dokunmadan kulaklık yöntemiyle ister normal kaskın içindeki kulaklığında ya da interkomla bağlanırsanız elinizin altındaki şu tuşla, şu joystickle işte cevap verebiliyorsunuz gelen telefona, aramalara cevap verebiliyorsunuz. Mesajları dinleyebiliyorsunuz ama bunların tamamı kulaklığınız varsa biraz daha işlevsel oluyor. Eğer kulaklığınız yoksa burada sadece ekran kısmında, yan kısmında şurada bildirim sadece olarak, gösterge, bildirim olarak görebiliyorsunuz. Birçok müşterimiz şu konuda yanılıyor. Onu da şey yapalım. Ekrana navigasyon gelmiyor. yani doğrudan komple navigasyon, bir CarPlay, bir Android CarPlay tarzı göremiyoruz. Değil. Yani bazı müşterilerimiz işte ben şeye bağlandığım zaman telefonla navigasyona bağlandığım zaman burada harita çıkacak mı diye bir genelde yanılmalar oluyor. Şu kısımda ok işaretiyle kulaklığa yönlendirerek 500 metre ileride sağa dönün, sola dönün, işte yerinize vardınız diye kulaklığınız da daha işlevsel oluyor. Yani burada ekranda ekstra açılan bir harita ya da Google Maps gibi bir yönlendirme olmuyor. Bunda müşterilerimize ekstra bilgi verelim. Bunda bir de füme cam var sanırım ilave Ekstra olarak camlar, ekstra. normal şartlarda üzerinde şu şekilde şeffaf cam geliyor. Bu stok hali bu. Şeffaf cam. Hali bu şekilde şeffaf cam geliyor. Biz onun üzerine füme cam hem daha şık görüntü olarak da hem duruş olarak da daha şık durduğu için füme cam Ben yaptık. biraz izninizle motoru eleştirmek istiyorum. Sizle beraber fikir birliği yapalım. Benim burada hoşuma gitmeyen yağ filtresini, evet, motor bloğuna koymuşlar ama yağ filtresinin hemen önünden geçen 2 tane egzoz borusu var. Yani egzoz demek motorda en yüksek sıcaklığa ulaştı, yanma, patlama oldu. Artık atık olan egzoz gazı en sıcak noktada egzoz borusu aracılığıyla tahliye olacak ama onun hemen önünde görmüş olduğumuz yağ filtresi var. Bu da yağın motora ilave olarak egzozdan da gelen sıcaklıkla ısınmasına sebep oluyor. Ben bunu garipsedim. Daha sonra önde radyatörde bir koruma göremedim. Bunun ekstra olduğunu biliyorum. Yani ekstra ücretle satıldığını, Twin'de de olduğu gibi. Bunun haricinde yani eleştireceğim nokta, evet, lastikler Michelin ama sürüşte birkaç kişi motorun hafif böyle kayma eğilimli olduğunu söyledi. Acaba yeni lastik olduğundan, alışmadığından dolayı olabilir mi? Hani size geri dönüş var mı bu konuyla ilgili? Lastik biliyorsunuz ki ilk yeni sıfır motosikletlerde 50 kilometre, 100 kilometre üzerindeki mumu ister istemez olduğundan dolayı kayma yapabiliyor. Tabii ki biraz yol şartlarına göre gidişata göre, torkuna göre özellikle bir tık arka kısmının kaydığını söyleyen müşterilerimiz var. Bu da makinenin biraz daha torklu geçişi, kaçışıyla alakalı bir durumdan dolayı oluyor ama
Biz bunu birebir hepsinin tamamını Antalya, Konya altından Kumluca dahil tamamını denedik. Sürüşlerine gittik. Ortalama 60 dereceye kadar da özellikle CBR'da yatırdığımız oldu. Biz bir kayma vesaire hissetmedik. Hatta dönüş yolunda yağmurluydu hava. Yağmurda dahi frenlerin, özellikle ön frenlerin takır takır tuttuğunu ve kaymadığını, lastik ısındıktan sonra rahatlıkla o şeyi bize verdi, yani güveni bize verdi. Bir de tüm motosikletlerde Çift disk var, evet. çift disk var. Nissin kaliperleri Honda sonuna kadar güveniyor. Ve sonuna kadar da tüm motosikletlerde Nissin kaliper kullanıyor. Bir de burada atladığımız bir şey var aslında. ABS var ama bundaki ABS kombine. Kombine olması da yine kaymayı engelliyor. Siz ne kadar sıkarsanız sıkın aslında kombine olarak motor en optimize durabileceği mesafede duruyor ve kaymadan yapıyor bunu. Muhakkak, bir de traction var sanırım. Çünkü CBR'ı dün test sürüşünde arkadaş kullandığında abi dedi viraja girdim biraz fazla açtım herhalde hemen kayacak gibi oldu ama motor kendisini topladı dedi. Traction ön ve arka hızlanmaları, teker hızını birbirine ayarlayan bir sistemdir. Eğer arka tekerdeki şu şekilde bilmeyenler için gösterelim. Buradaki sensörler hem kilometre okur hem hızı ölçer. Aynı buradaki görmüş olduğunuz okuyucu arkada da var. Ön teker ve arka tekerin arasındaki hızı hesaplayarak sapma olduğu takdirde motor kendini eşitleyene kadar açmanıza engel oluyor. Evet, gazı otomatikman kendiliğinden kesiyor. Yağ tapa kısmında biraz önce eleştirdiğiniz kısmında Honda muhakkak bu kısımdaki şeyi düşünerek yapmıştır. Isınma kısmını hesaplayarak yapmıştır ama evet dediğiniz gibi bir tık yakın. Tekrar söylüyorum, Honda bunu yüksek ihtimalle hesaplayarak yapmıştır. Bana da çok yakın geldi. Buna bir muhafaza arka tarafında olacak bir şey olur mu diye de ben de şu anda düşünüyorum açıkçası. Bir de şöyle burada sıfır makinede egzoz çok güzel parlak görünüyor ama bu egzozun alaşımını bilmiyorum fakat kullandıkça sarıya dönen ve çok hoş bir renge gelen bir egzoz borusu kullanılmış. Bu zaten paslanmaz değişik bir materyal ama yani titanyum diyemiyorum, çelik diyemiyorum, galvaniz kaplı diyemiyorum. Çünkü burada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama daha sararma var evet. En son Diğer NX500 çok daha sarıydı. Onu bayağı bir herhalde en çok o motor kullanılmış olsa gerek. Bir de burada Amerikan parklar var. Yani motorla beraber bu şekilde standartmış bu. Ben acaba dedim sinyallerim açık. Hayır dedi. Bu şekilde motor. Bu şekilde kalıyor. Sinyal verdiğiniz zaman bir taraf kapanıp diğer tarafta sinyal verilebiliyor. Onu da gösterelim. Evet. Bu da dörtlüsü. Sen üçünü de kullandın. Tabii bu tercih meselesi. Sen çünkü racing'sin onu biliyorum. Ne dersin ara model için? Ben açıkçası CBR'ciyim, biraz daha CBR'a kayayım ama eğer bir CBR almayacak olsam Hornet'i alırdım. Neden Hornet? Çünkü biraz oturma daha pozisyonları aşağı yukarı racing'e yakın. Artı Touring, biraz daha genç. Sen kendini biraz daha hani Touring'de ondan sonra Süper Sport'ta daha genç hissediyor. Daha böyle atik bir motor, daha gösterişli bir motor. Şöyle bir yere durduğunda böyle motor kendini gösteriyor. Şununla arazide bir işim olmayacağı için biraz bana arazide gezilecek, araziye çıkılacak böyle hani uzun tur yollar yapılacak, uzun yol yapılacak bir motosiklete hitap ettiği için böyle bir eğilim olduğu zaman da zaten daha yüksek sesli, zaten ben bir motosiklet XADV'yi kullanıyorum. Belki de ondan dolayı buna ihtiyacım olmaz ama benim genelde tercihim CBR ve Hornet olurdu. Hornet 500 özellikle bayan sürücülerin alçak olmasından dolayı ve artık kilo olarak da en hafifi 181 kilo sanırım. Evet, en hafifi bu. Islak ağırlığı en hafifi bu. Burada aslında üçünde de arka süspansiyonlar da aynı olmasına rağmen siz sürüş olarak ne gibi bir farklılık? Çünkü bunun Adventure Doru'ndan dolayı ön süspansiyonu daha yüksek. Evet. Ama arka süspansiyonlar üçünde de aynı. Siz üçünü de kullanmış ve motorun içinde olan senelerdir bu camiada olan biri olarak hangisinde nasıl bir ayar var?
aynı mı yoksa bu ayarları çünkü ayarlanabilir 3 motorun süspansiyonu hani kişinin ağırlığına kullanılacağı ortama göre ilk hissiyat olarak süspansiyonları nasıl motorun? Şimdi motosikletlerde genelde oturuş pozisyonu sürüşü de değiştiriyor. Kesinlikle. Mesela Brazing'de biraz daha öne doğru çökerken NX'de biraz daha diksin. Daha dik oturum pozisyonu olduğundan dolayı ben virajlara yatırmada NX'de daha az yatırabildim. Onun CBR'daki ve Hornet'teki yatırdığım hissi NX'de biraz daha bana güven vermedi açıkçası. Çünkü yerden yüksekliği hepsine göre daha fazla. Şu an ayaklığın altındaki stopper'ı gördüğünüz zaman bakın yerden yüksekliği minimum 30-35 santim ama CBR'da maksimum 25 santim kadar zaten 5-10 santim gibi sadece stopper'da eğim farkı var. Muhakkak, Hornet'te ikisinin arası kadar. Hornet sanki biraz daha yukarıda gibi birkaç santim. Yani ölçmedim ama maksimum 1 veya 2 santimdir o da. Biraz da granajda ya şeydeki CBR'daki yanılgı belki granajla da alakalı olabilir. Alt taraftaki granajı çıkarttığında yüksek ihtimalle şeyle çok yakındır. Hornet'le çok yakındır. Evet. Dediğim gibi 1 ya da 2 santim maksimum. Evet. Yani öyle çok afaki bir farklılık yok. Şimdi şöyle bir şey söylendi. Onu da ben söyleyeyim. Geçen cumartesi günkü müşterimiz alçaltma kiti var mı diye söylendi. Yüksek ihtimalle alçaltma kiti NX için olabilir ama şu anda değil. İleriki zaman için NX olabilir. Çünkü NC750'de bir alçaltma kiti var. Boyu kısa olan müşterilerimize NC750'de alçaltma kiti yapılabilir. Yüksek ihtimalle de buna da takılabilir ama şu an için değil, ileriki zamanda geliştirilip buna bir alçaltma kiti olabilme ihtimali yüksek. Ya bu çok güzel bir özellik düşünülmüş. Aynı zamanda bunda sanırım yine opsiyon orta sehpa da var. Alçaltma kitiyle beraber muhtemelen benim de görüşüm ön süspansiyonun buradaki bağlantılarından da alçalabiliyor. Çünkü ödün de vermemesi gerekiyor bunda. Alçaltma kiti dediğimiz olay zaten şu kısım. Evet, burada bu kısımdaki görünüyor. Bağlantıyı aslında zor bir şey değil, yapılabilir ama şuradaki alaşım, kullanılan alaşım sağlam ve kaliteli olması gerekir. Her yedek parçacı ve her şeyci onu yapamıyor. Biraz orijinale yönelik biraz değil, yapılırsa doğrudan orijinal olması lazım. Çünkü olası Allah korusun kazalarda bile buna bilirkişi raporlarında sonradan yapılan ekipman olduğu ve onaylı olmadığından dolayı da hiçbir şekilde hakta iddia edilemiyor. Zaten dışarıda da yapılacak olsa muhtemelen orijinalinden kopya çekilecek olur ama kullanılan materyal ve alaşım çok çok önemli. Siz olun, 3'e 5'e bakmadan kesinlikle doğrudan orijinal öyle. ekipman. Bizim burada Honda servisinde ve tüm genel servislerin çoğunda orta sehpa, orijinal olmayan hiçbir orta sehpa hiçbir serviste %100 bu değişmez bir kuralda takılmıyor. Honda'nın servisinde orijinal olmayan hiçbir orta sehpa takılmıyor. Çünkü geçmişte bununla alakalı orta sehpaya serviste orijinal takılmadığından dolayı bir kaza gerçekleştiriyor ve o kazada hem sürücü hem arkasındaki artçı orta sehpanın arka tekeri girip ondan sonra parçalayarak üst kısımdan çıkıp yüksek hızlarda üst kısımdan çıkıp hem arkadaki artçıyı hem de kendisinin vefat etmesine sebep olmuş. Böyle bir durum var. Ondan dolayı bu %100 değişmez bir kural. Afrika'da yaşandı bu olay. Afrika TV'nde yaşandı. Allah rahmet eylesin onlara da. Kötü bir durum. Kesinlikle orijinal olmayan hiçbir orta sehpa özellikle ve diğer aksesuarlar servisimizde takılmıyor. Buralara sanırım koruma takozu takılıyor mu? Bağlantı. Koruma takozu orijinalinde yok ama takılmasında fayda var. CBR'da yine yeri var. Hornet'te aynı şekilde var ama NX'te bunu göremedik. Şimdi biz bunlara takma sebebimiz de cumartesi günkü bizim test sürüşünden kaynaklı. Evet. Çünkü gelen sürücüyü bilemiyoruz, tanıyamıyoruz. Kesinlikle, nasıl kullanılacağını bilemediğimizden dolayı yeni makineler, tecrübeleri yok. Evet, biraz da emniyet açısından taktık açıkçası. Hornet'e de affedersin, NX'e de takılabiliyor. Çok zaten onda da opsiyon konusunda muhtemel pro sıkıntı yok gibi. Birçok aksesuar görüldüğü gibi takılabiliyor. Ama 3 farklı rengi var. Benim şu an kafadan bakıldığı zamanki favorim doğrudan kırmızı. Sizin favori renginiz var mı? Benimki beyaz. Ben biraz beyazcıyım. Beyaz biraz da Transalp'e çok benziyor.
Transalp'e benzettikleri için ben de biraz beyazcıyım ama Ama hangi rengi kullanıyorsunuz motorda derseniz de siyahı kullanıyorum. Siyahta da hem bir asillik var hem tamamı siyah, hiçbir yerinde farklı bir renk olmadığı için bambaşka duruyor. kesinlikle, ama şu an şöyle beyaz ve kırmızı, siyah ve kırmızıyı yan yana koyduğumuzda da kırmızı da sanki kırmızı olsun 1 lira fazla olsun dedikleri gibi. Kırmızıyı Afrika TV'ne benzetiyorlar. Evet. Ben söyleyeyim size madem konuyu açtınız. Kırmızıyı biraz daha görüntü olarak Afrika TV'ne benzetiyorlar, yeni rengini. Beyazı Transalp'e benzetiyorlar. Doğru. Daha siyaha bir yorum gelmedi ama o zaman kullanıcılar da Bizde bunu orada aslında TV'nin güzel siyah kırmızı kombini var. Hem Evet. kırmızı hem siyah, o zaman arayı bulalım. Bu da emniyetin kullandığı o Afrika TV'lere benzetiyor. Yunuslara kullandı. Evet. Afrika TV'ne benziyor. Birkaç ufak kırmızı şerit detayla beraber neredeyse aynısı Takipçilerimiz olabilir. yorumda da yazsınlar. Onu Evet. hangisiyle daha çok benzettiklerini. Evet. Ama gerçekten Honda birçok kişinin de bilmese bu motor blokları 2013 yılından beri rüştünü ispat etmiş bloklar. Şu an yıl oldu 2025, bayağı bir de revize de gördü. Euro normları, daha iyileştirmeler, Kesinlikle, daha güzel evet. enjektörler, daha kaliteli pistonlar, sekmanlar derken bu motor bloğu sanırım o kadar iyi olmasa 2013'ten bugüne kadar 11-12 yıldır sanırım bu motor bloğu gelmezdi. Çünkü Honda'nın zaten ilk plandaki şeyi alt motor bloğu ve tamamen önem verdiği şey motor. Biliyorsunuz bazı X firmalar biraz daha hıza ve güce önem verdiği için alt bloklarında çok problem yaşanıyor ama Honda'nın 50.000 kilometrede, 60.000 kilometrede bile alt bloğunda hiç problem yaşanmadan servise gelen müşterilerimiz var. Ama bu sakın algılanmasın. Bunu alıyorsun 50-60 bin kilometre, hiç bakım öyle bir şey yok. Yok, Bakımını öyle. yaptığınız Tabii, takdirde tabii. siz Düzenli ona bakacaksınız. kullanacaksınız, O tabii. da sizi üzmeyecek. Kesinlikle öyle. Bunu da söylemekte fayda var. Teşekkür ettim. Kanalda Ben motorlarla teşekkür ilgili ederim. birçok video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu video ile ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler. İzlediğiniz için de size teşekkürler.